Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine geleneksel harika biber turşusuyla karşınızdayız. Bugün ev halkı toplandık. Gene turşu yapmaya devam ediyoruz. Karışık turşularımızı bitirdik. Şimdi biber turşularımız. Bu görmüş olduğunuz biberlerimizi önceden tabii ki çekimini yaptık. Şimdi anlatıyorum sizlere. Bir baş böyle sarımsağımızın içlerini çıkartıyoruz. Doluca büyük bir su bardağı üzüm sirkesi veya elma sirkesi de olabilir ama üzüm sirkesi, bir kase kadar nohut harika bir lezzet veriyor. 5 litrelik bidonumuzun içine alacak kadar biberimiz. Bu biberin cinsine göre değişebilir. 1,5-1 kilo da olabilir, 2 kilo da olabilir. Biz böyle karışık kıl biberle karışık biberlerden bu kez yapacağız. Ve normal biberlerden kullanacağız, sivri biberlerden. Ayrıyeten bir de çeyrek demet kalın sapları almış maydanoz kullanacağız. Üstüne kapak yerine. Biberlerimizin taç yapraklarını bırakıyoruz üzerinde güzelce yıkadıktan sonra ama ucundaki o saplarını kesiyoruz. Sapını kesin, kök kısmındaki taç yaprakları mutlaka kalsın. 3 yerinden 2 veya 3 yerinden ince çiziklerle biberlerinizi kesin. Daha doğrusu kesmeyin, çizikler atın. Ve bu şekilde bidonumuzun alt kısmına birazcık 5-10 adet veya avucunuzun ortası kadar nohut, birkaç adet de sarımsak atıyorsunuz. Ve aynen bu şekilde ekleye biberlerimizi içerisine dolduruyoruz. Aralara gene nohut serpiyoruz, sarımsak serpiyoruz, biber. Tekrar biberleri koyduktan sonra aralarına nohut, sarımsak serpiyoruz. Biber daha koyuyoruz. Böyle aralarında 2-3 parti gelecek şekilde sarımsaklarımızı ve nohutlarımızı ekliyoruz. Bu nohutları mutlaka ekleyin. Geleneksel tariflerimizde de bakın vardır. Nohutun aroması harika bir aroma verecek biberlere. Ayrıca onların da turşusu çok güzel oluyor. Kıtır kıtır onları da çeşit olarak sarımsaklarla beraber yiyeceksiniz. Ve üzerine de tuzlu suyumuzu koyacağız. Ama biz sirkeyle şimdi bu tuzları eriteceğiz. Bundan önce bahsetmiş olduğum maydanozlarımızı, kalın sapları aldık dedik ya, yıkadık, güzelce maydanoz koyduk. Bunun yerine kapçılarda, naylon kap satan yerlerde turşuları bastırma plastiği derseniz size o plastiği de verirler. Hani böyle içinden böyle delikli, yuvarlak teker benzeri görüntüsünde bir plastik vardır. Onu da koyabilirsiniz. Onu da her yerden bulabilirsiniz ama biz hep maydanozu tercih ediyoruz. Bunun bir nedeni var. Maydanoz o görevi fazlasıyla tutuyor. Hava almayı engelliyor. Aynı zamanda kendisi de bir turşu oluyor. Harika bir tat ve nefis bir de aroma katıyor. O bakımdan siz o kap yerine siz olun. Üstünü kapatmak için maydanoz kullanın. Bu da bir püf noktası olarak aklınızda kalsın. 5 litrelik bidonumuzu bir su bardağı kadar sirke dedik. Üzüm sirkesi de olur, elma sirkesi de olur. Bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu harika bir aroma katıyor. Bizimkiler genellikle turşuda üzüm sirkesini tercih ediyorlar. Ve hep üzüm sirkesiyle yapıyorlar. 5 çorba kaşığı kadar da salamuralık tuz atıyorsunuz. Bakın normal rafine edilmiş tuzdan bahsetmiyorum. Salamuralık tuz koyacaksınız içerisine. Bunu güzelce birbirlerini yedirecek şekilde eritebildiğimiz kadar erimese de olur. Üstüne sonradan suyla karıştırıp dökersiniz ama eritebiliyorsak daha iyi olur. Soğuk su ilave edeceğiz. Bir de sıcak suyla yapılan çabuk turşular var ki onların da çekimini göstereceğim size. Ama bu uzun süre dayanan bir turşu olduğu için geleneksel yöntemle biraz geç olur ama uzun süre kışlık turşunuz hazır olur. Bozulmadan saklayabilirsiniz. Çabuk turşuları çabuk tüketmek gerekiyor. Bu dayanıklı bir turşu olacak. Üstten dökelim. Kalan tuzları da suyla çalkalayıp dökeriz. Dediğim gibi 5 litrelik bidonlarımıza 5 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da limon tuzu. Tuz tekrar ediyorum, salamuralık tuz olacak. Döküyoruz. Tuza eğer alerjiniz varsa siz bu 5 yemek kaşığı tuzu 4 yemek kaşığını da düşürebilirsiniz. Ama daha fazla düşürmeyin. Çünkü turşunuzun diriliği bozulur, yumuşama olabilir. Diri olması için, dipdiri böyle turşu olması için tuz miktarı önemli. 4 yemek kaşığından az da tuz atmayın lütfen. Ve şu anda turşularımız kuruldu, hazırlandı, kaplara konuldu.
Bu yaklaşık bir ay sonra olacak. Kış boyunca yiyeceksiniz. Önümüzdeki seneye bile kalır bakın bozulmadan. Bu arada beni bu kadar süre dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ve umarım ben de size çok faydalı bilgiler vermişimdir. Kanalıma da abone olup bu videomu da arkadaşlarınızla paylaşın.